Herkese merhaba. Bu içerikte BİM'den almış olduğumuz Volta VT1 elektrikli scooter'ın artıları ve eksileri ile incelemesini yapacağız. Hızını, menzilini ve yokuş performansını irdeleyerek eksi yönlerine değineceğiz. Başlamadan önce belirtelim ki bu cihazı kullanmak için ehliyete ihtiyacınız yok. En önemli parça olan bataryadan başlayalım. İçinde 36 volt 5 amperlik bir liyon batarya mevcut ve bu batarya 250 wattlık motoru besliyor. Bataryanın doluluğunu göstermek için gidonun ortasına konumlandırılmış 4 adet led ışık mevcut. Cihaz iki farklı hareket moduna sahip: ekonomik ve normal mod. Biz testlerimizin hepsini normal modda yaptık. Ekonomik modda yürüyüş modu gibi bir şey. Saatte 4-5 kilometre hızla hareket ediyor çünkü. Yeni başlayanlar için ya da birileriyle yürürken kullanabileceğiniz bir mod diyebiliriz. Ekonomik mod için güç düğmesine 2 kere bastığınızda yeşil ışık yanacaktır. Tekrar 2 kere bastığınızda ise ışık beyaza dönecek ve normal moda geçecektir. Ben 60 kiloyum. Göl kenarında bulunan yaya yolunda yaptığım testlerde yaklaşık 4,5 kilometre sonra en üstteki 4. ledin söndüğünü gördüm. Kaldı 3. Fazla değil. 2 kilometre daha gittiğimde, yani toplamda 6,5 kilometre yol yaptığımda 3. ledin de söndüğünü gördüm. Kaldı 2. Eğer ışıklar doğru gösteriyorsa bir 6,5 kilometre daha yol yapmam gerekir. Hadi yapalım o zaman. Ancak ikinci ledde yaklaşık 10 kilometre kadar sürdüm. O da 16 kilometreyi biraz geçtikten sonra söndü. Kaldı 1. Bu da bataryada %25 enerji kaldığını gösteriyor. Üreticinin önerisi bataryayı tamamen bitirmemek. Yoksa batarya ömrü kısalacağından, batarya %20'nin altına düştüğünde şarj etmemiz gerektiğinden bahsediyor kılavuzunda. Ayrıca bir ek bilgi olsun: liyon bataryalar yapısı itibariyle istediğiniz zaman şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Yani bataryanızı bitmeden şarj ederseniz bataryanızın ömrü daha uzun olacaktır. Yola devam ettiğimde artık hızlanmanın azaldığını, buna rağmen son hızının gayet iyi olduğunu gördüm. Bu şekilde 4 kilometre daha gittim. Yaklaşık 20 kilometre sonra gidonda yanan son kalemiz, son ışığımız da artık yanıp sönmeye başladı. Bu aşamadan sonra cihaz "bırak beni artık, ben bittim" diyor. Hızlanması ve son hızı da ciddi şekilde azaldı. Araca kadar devam ettim ve toplamda 22 kilometre yol yaptım. Bu süre zarfında cihazın yaptığı maksimum hız 27 kilometre bölü saat oldu. Böyle bir alet için gerçekten ciddi bir hız. Bisiklet gibi değil, iki elle tutmanız çok önemli. Tek elle dengeyi sağlamak gerçekten zor olabiliyor. Ortalama hızım ise saatte 16 kilometre oldu. Tabii ben çok fazla dur kalk yapmadım. Kalkış esnasında ivmelenme daha yüksek olduğu için fazla dur kalk yaptığınızda daha fazla batarya harcayacaktır. Bu da cihazı kullanacağınız menzili azaltacak ve sürenizi de kısaltacaktır. Ben düz bir zeminde kullandığım için eğim de yoktu. Ancak kullanma kılavuzunda cihazın çıkabileceği maksimum eğimin %11 olduğu belirtilmiş. Çıkabileceği eğim %11 demiştik. Ancak hangi yol %11 eğime sahiptir bilmediğim için hafif rampa olan bir yoldan çıktığımda teklemeden ilerlediğini söyleyebilirim. Aynı yolu 80 kilogram ağırlığa sahip bir arkadaşım da hiç sorun yaşamadan çıktı. Yokuş performansından bahsederken batarya azaldıkça motor gücünün de azaldığını belirtelim. Yani aynı rampadan batarya yarım iken çıkmaya çalışsaydık aynı performansı vermeyecekti. Ancak biraz dik bir rampaya sahip garaj çıkışında işler pek de iyi gitmedi. Bataryadan devam edelim. Kitapçığında bataryanın 3-4 saatte dolacağından bahsediyor. Yalan! Ancak bu bilgi gerçekte olan ile uyuşmuyor. Ben bataryayı tamamen bitirdikten sonra 6 saat şarj ettim. Ancak dolmadı. Göstergede ise 3 diş ışık vardı. 2 gösteriyorum. Göstergede ise 3 diş ışık vardı. Kılavuzda 6 saatten uzun süre şarjda kalmaması yazdığından dolayı tedbir amaçlı ben şarjdan çıkarttım. Sabah 1 saat daha şarj ettiğimde batarya tamamen doldu. Yani tamamen bitmiş bir batarya toplamda 7 saatte şarj oluyor arkadaş. Tabi bu süre tam şarj için gerekli olan bir süredir. Bataryanızın doluluk oranına göre şarj süreniz de değişecektir. Ayrıca bataryanızın 6 saatten uzun bir süre şarjda kalması bataryanızın şişmesine veya ısınmasına sebep olabilirmiş. Ben demiyorum, kılavuz diyor. Ya arkadaş, 2000 liralık ürün satıyorsun, üstüne 3 kuruşluk devre kesici röle koymak bu kadar mı zor ya? Ama yok, illa birileri unutsun ki, bataryasını bozsun ki, sonra bana gelsin ki ben de ona
1000 liralık batarya satayım. Böyle oyunlara gelmeyin. Ben sizi uyarıyorum. Bu yüzden kullanma kılavuzunu okumakta fayda var. Motorlu araçlar gibi gaza bastığınızda direkt gitmiyor. İlk hızı sizin vermeniz gerekli. Ayağınız ile kay hafif bir ittirdikten sonra gidiyor zaten, dert etmeyin onu. Peki batarya biter ama yol bitmezse ne olacak? İşte bu olacak. O zaman pili bitmesin diye kullanmadığımda hemen kapatmam lazım. Yok bitmez. 15 dakika sonra cihaz kendisini kapatıyor. Bu süre zarfında cihazı hiç hareket ettirmemeniz gerekiyor ama. Eğer hareket ederse rejeneratif şarj devreye girecek ve hareketi bıraktığınızda tekrar 15 dakika geriye sarmaya başlayacaktır. Bir daha söylesene ne olur. Neyi? Ne şarjı devreye girecek? Eğer hareket ederse... Aparatif miydi ya? Yok, hayır. Alternatif? Değil. Rejeneratör. Yok, terminatör. Ne yazıyor? Okusana ya. Rejeneratif. Rejeneratif. Ha, anladım. O zaman frenlerden bahsedelim. Arka tekerin üstüne disk fren konumlandırılmış. Frene bastığınız anda arka led lamba yanıyor. Güzel bir şey. Eğer farınız açık ise bu led yanıp sönmeye başlıyor. Fark edilebilirlik için çok iyi düşünülmüş, takdir ettim. Ön tekerde ise cihazı durduran bir disk fren mevcut değil. Onun yerine cihazı yavaşlatan rejeneratif fren sistemi mevcut. Bu sistem temel olarak gaz kolunu bıraktığınız andaki kayma esnasında cihazı yavaşlatacak. Bu yavaşlama ile elde edilen enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini sağlayacak ve cihazın bataryasının belli oranda dolmasını sağlayacaktır. Kaydım, elektrik döndü, çevrildi. Sonra? Yeğenim, eskinin velespitleği var, bildin mi? O velespitleğin arka tarafında dinamo var, dinamo. O dinamoyu açacaksın, süttürüvereceksin tekerceğizi. Basar elektriği velespitin tekerine, öğrün güp gündüz olu. Ha işte senin oyuncağın dinamonun elektriğinde bası veriyorlar ki. Akün de etcik dolu veriyor gari. Adını da öyle saçma sapan koymuşlar ki kimse söylemesin diye. Hadi da vallahi gelecek daha, tutmaya ver beni. Sağ ol. Anadolu'nun senin gibi farklı bir insanı işte. Senden iyi anlattı ama. Sana da sağ ol ya. Allah. Esas frenleme işini yapan ise disk fren. Ama sert fren yapıldığında, yani kaydırıldığında yumuşak ve esnek olan lastiğimiz silgi gibi asfalta dökülüyor. Bu da gösteriyor ki bu işlemi sık yaparsanız 2-3 ay sonra kaydıracağınız tekerleğiniz kalmaz. Erir gider asfalttan toplarsınız hepsini. Lastiklerin yumuşak dolgu teker olması yola daha iyi tutunmasını sağlıyor. Sert dönüşlerde esnediğini hem duyuyor, o esnekliği hem de hissediyorsunuz. Ya ben ne güzel 1 saat biniyordum. Şimdi 15 dakikada pili bitiyor bu oyuncağın. Dememek için kullanmasanız bile cihazı ayda en az bir kez şarj edin. Çünkü kullanmadığınız zamanlarda bile cihaz üzerinde bulunan elektronik parçalar bataryayı tüketecektir. Yazıyor kullanma kılavuzunda. Doğrudur. Çok uzun süre şarj edilmeyen bataryaların ise kapasitesi düşecektir. Bu da cihazın menzilinin kısalmasına, yani şarjının çok da erken bitmesine sebep olacak. Sıcak havalar gitti. Yerine soğuk havalar geldi. Kaldırdınız kömürlüğe, 4-6 ay kadar bir süre yattı. Hadi geçmiş ola. Ölmüş bir batarya ile karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Şu şekilde scooter'ı katlayabilirsiniz. Ama katlaması zor. Aslında katlaması değil de klipsin takıldığı yuvadan çıkartılması çok zor. Güzel düşünülmüş. Ancak bunu düşünen mühendis ile tasarlayan mühendis farklı insanlar olacak ki klipsi yuvadan çıkarmak 5 bilinmeyenli denklem çözmek kadar zor. Adeta işkence çekiyorsunuz. Daha pratik yapılabilirdi bence. Seni taşısın diye aldığın bir şeyi sen neden taşıyorsun ki? Arabaya koymak için olabilir. Eve çıkarmak için olabilir. Pili bitmiş olabilir. Ama ben yine de katlamayla uğraşmam. Katlamayla uğraşacağım sürede zaten eve çıkarmış olurum. Pili de biterse normal elektriksiz scooter gibi kullanırım işte, ne olacak? Ne taşıyacağım 12 kiloyu be, deli miyim ben? Arabaya da koyacaksam katlarım ama klipsini bağlamam. Her ne kadar katlaması zor olsa da şu şekilde gidon altından tuttuğunuz zaman çok rahat tamamını kaldırabiliyorsunuz. 2 kişi binilir mi buna? Hayır, binilmez. Ama ben kuş serisi martılarda 2 kişi binildiğini görüyorum. Çünkü onlar daha büyük. Bunun ayak basma yeri 40 santim. 2 ayağımı bile zor sığdırıyorum. Baksana nasıl 2 kişi binsin. Bak sen şuna.
Zaten zor ayakta duruyorsun. Düşeceksin. Bu aracın en sevmediğim yönü ise gidonu tutturmak için kullandıkları vidalar. Resmen düşsün diye yapılmış sanki. Kutu açılışı videoma gelen bir yorumda bir arkadaş vidaları hiçbir yerde bulamadığını ve bunun için servise gitmek zorunda kaldığını yazmış. Al sana bir eksi daha. Ayrıca titreşimden dolayı arka çamurluk bağlantı noktaları sürekli çıkıyor. Ve çamurluk çıktığında ise böyle gıcık bir ses geliyor. Durup hem vidaları hem de çamurluğu kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde vidaları kaybedebilirsiniz. Eğer ki kullandığınız yol Arnavut kaldırımı gibi tırtıklı ya da bozuk bir yol ise titreşimi aşırı şekilde hissediyorsunuz. Böyle durumda dizleri bu şekilde kırarak sürmek titreşimi en aza indiriyor. Ayrıca tekerleri ufak olduğundan dolayı düşme tehlikesi yaşamamak için 2 santimden büyük çukurlara girmemek gerekiyor. Ben demiştim sana. Yapmamanız gereken bir şeyi örnek olsun diye videoya ekledim. Gidonu muhakkak 2 elle tutun. Siz yorumlarda sormadan önce ben şimdiden belirteyim. Bu cihazın cep telefonuna bağlanma özelliği yok. Bununla alakalı herhangi bir uygulaması da yok. Bu özellik daha üst düzey cihazlarda ve daha pahalı scooterlarda bulunan bir özellik. Şık bir ayaklığı var. Ayaklık sayesinde cihazı yere bırakmak zorunda kalmıyor ve çizilmekten de korumuş oluyorsunuz. Şarj kablosu çok kısa. Sadece 1 metre 60 santim. Benim boyum bir şarj kablosu kadar mı ya? Bu uzunlukta duvardan yere anca iniyor. Yani şarja takmak için uzatma kablosu takmak zorundasınız. Işıklarına bakalım. Cihaz açık iken düğmeye bir kez bastığınızda ışık yanmaya başlıyor. Şu anda zifiri karanlık bir ortamdayız. Cihazın ışığını açtığımda gayet yeterli bir ışık şiddeti olduğunu görebiliyorum. Şimdi ise dış mekan çekimi yapıyorum. Az ışık var. Gözle yolunuzu bulabiliyorsunuz. Cihazın ışığını açtığımda ise çok daha güzel aydınlattığını görebiliyoruz. Işık şiddeti beklediğimden çok daha iyi. Işıksız bir ortamda nasıl aydınlattığını görüyorsunuz. Ayrıca cihazın ön, arka ve yan taraflarına yerleştirilmiş olan reflektörleri az ışık olan yerlerde parlayarak fark edilmenizi sağlıyor. Güzel bir özellik. Cihazı rahat ve tehlikesiz kullanabilmeniz için boyunuzun 120-200 santim arasında olması gerekmektedir. Ve kilonuzun da 100 kilogramdan daha az olması gerekmekte. Cihazda su geçirmezlik özelliği yok. Bu yüzden yağmurlu havalarda kullanmaya uygun değil. Batarya sıvı teması olabilir veya bozulabilir. Dikkat etmekte fayda var. Burada şarj soketi mevcut ama soketin kapağını kapatmak gerçekten uğraştırıcı. Neden böyle basit ama önemli şeyleri es geçerler anlamıyorum doğrusu. Oraya su gitse kısa devre yapacak, belki de bataryayı bozacak. Az kalsın unutuyordum. Son olarak tam şarj için ne kadar elektrik tükettiğine bir bakalım. Detaya girmeyeceğim. İsteyen şuradan bakar. Bu değerleri çarpıp, bölüp, toplayıp, çıkartıp 7 saatlik tam şarj için 35 kuruş elektrik tükettiğini hesaplıyorum. Vergiler dahil mi? Bir de araştırma esnasında internette çeşitli yollarla bunun hızının daha yüksek hızlara çıkartılabileceğini gördüm. Yapmayın. Bu cihaz için çok tehlikeli. İlkokula başlamadan önce bisiklet kullanmaya başlayan ve uzun yıllar motosiklet kullanan birisi olarak söylüyorum, yapmayın. Ağırlık merkezinin ayağınızın altında olmasından dolayı denge başlı başına sorun zaten. Gördünüz işte, tek elle tutarken düştük. Dik direksiyon yapısı, gidonun scooter'ın yapısı itibariyle küçük olması, tekerlerinde ufak da olması cabası. Sahip olduğu maksimum hızda 2 elle bile zor zapt ediliyor. Zaten bizde kask hak getire. Ama o hızda düşülürse Allah korusun ciddi yaralanmalara, belki de daha kötüsüne davetiye çıkartırsınız. O yüzden girmeyin bu işlere. Girmeyin. Aslında direksiyon yapısı biraz daha eğimli olsa daha stabil bir yol tutuşu olabilir. Sen yapsana. Neden olmasın? Sonuç olarak eksileriyle beraber düşünüldüğünde bile alınabilecek bir cihaz. Umarım aklınızda kalan bütün sorulara cevap verebilmişimdir. İlerleyen zamanlarda cihaza ait kronik sorunları ve çözümlerini de içeren bir video yayınlayacağım. Hala izleyen azının içerisindeyseniz bu videoyu beğenebilir, Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.